Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki renkli çok güzel bir 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde mor ve beyaz olmak üzere 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelimiz de böyle. Çok güzel, çok şık, çok hoş bir patik oldu hanımlar. Böyle 5 şiş ile çalışmış olduğum modelim. Bu modelimi ben Instagram'dan arkadaşım Patik Perisi sayfasından aldım. Kendisine de model için çok teşekkür ediyorum. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimi kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Ben patiğime her zaman olduğu gibi burun kısmından başladım hanımlar. 12 ilmek olarak 12 ilmek atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmeğimi attım. Geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Arka yüzde ilk sırada ilmeklerimi ters olarak örüyorum hanımlar. İlk sırada ilmeklerimizi ters örüyoruz. Hemen yarım ilmek aldım. Onu da şöyle düzeltiyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri döndüm. Ön yüzdeyiz. Artık tamamen düz örgü uygulaması yapacağım. 5'e de geçeceğim. Kenar ilmeğini aldıktan sonra ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişim ile örüyorum. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız hanımlar. İlk ilmeğimi hemen şu kenara ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkartıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Şöyle tığımı alıyorum. Başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıp şişime takıyorum. Şu dördüncü ilmeğim, 5 ve 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da dördüncü şişime takacağım. Şu birinci ilmeğim, şu ikinci ilmeğim, üçüncü, dördüncü, beşinci ve hemen şu kenara girerek bir ilmek de buradan çıkartıyorum. 6. 4 şişimde de 6'şar ilmeğim oldu. 5. şişimi aldım, örmeye başlayacağım. Bir sıra boyunca ilmeklerimizi 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de düz olarak öreceğiz. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. Şu anda ikinci şişimdeki ilmeklerimi örüyorum. Bu şekilde. Boşalan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmekleri örüyoruz. Şu anda 3. şişimdeyim. 5 şiş patik dolana dolana örülüyor hanımlar. Aynı yöne örülüyor. Ve 4. şişime geldim. Sonuncu şişim. Buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum hanımlar. Böylece bir sıra örmüş olduk. Bu şekil. Tekrar ilk şişime geldim. Bu aşamada şişlerin yerini karıştıranlar olabilir. Bu ilk şişin altına bir ip ya da iğne gibi bir şey takarsanız ilk şişin yerini belli edersiniz. Zaten devamında gelen şişlerde ikinci, üçüncü ve dördüncü şiş olacaktır. Şimdi artırma zamanı. Patik burnuna baktığımızda artırma işlemini sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Ortalardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi örüyorum. Artırmamı yaptım. Kalan 4 ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. 7 ilmeğimiz oldu ilk şişimizde. İkinci şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altına yani şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 7 ilmek oldu. 3. şişimdeyim. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor.
Dördüncü ve sonuncu şişimdeyim. Burada da kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Son 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu hanımlar. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de artırma yapmadan düz öreceğim. 5 şiş patik burnunda bir sıra artırma yaparken bir diğer sırada artırma yapmıyoruz. Sebebi şu: her sırada artırma yaparsak şayet patik burnu bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. 3. şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. 4. ve sonuncu şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Böylece ilmeklerimizi bir sıra düz olarak ördük hanımlar. Tekrar ilk şişimdeyim. Yeniden artırma zamanı. Kenarımız başta. Yine kenardaki ilk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Şimdi 8 ilmeğimiz oldu hanımlar burada. İkinci şişime geldim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Bu şekilde bakın, son 2 ilmeğim kaldı. Sondan ikinci ilmeğimin altına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 3. şişimdeyim. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. İkinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Yine sondan ikinci ilmeğimin altına şuraya giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Son 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra ilmekleri düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Patik burnunu böyle tamamlayacağız. Hanımlar, ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmek olana kadar artırdım. Modelimi kurdum. Model gördüğünüz gibi bakın tam denk geldi. Ben 40-41 numara yapmak istiyorum diyen hanımlar her bir şişe 16'şar ilmek yapacaklar. Modelin tam denk gelmesi için. Modelimiz 8 ilmek ve katları üzerine kurulduğu için ben 14'er ilmek yaptım. 4 şişimizde 56 ilmek. Bu da 8'in 7 katı olduğu için model tam denk geldi. Bir numara daha büyük yapmak isteyenler de dediğim gibi her bir şişe 16'şar ilmek yapınca şişlerdeki ilmek sayısı 64 oluyor. O da 8'in 8 katı olduğu için model tam denk geliyor. Şimdi hep birlikte yapmak istediğimiz boyuta göre artırmaları yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen şu modelimize geçeceğim. Modelimiz 8 sıradan oluşuyor hanımlar. Şimdi birinci şişimdeyim. Modelimizde ilk sıramız. İlk 3 ilmeğimi mor ipim ile örüyorum. 1, 2, 3. Sonrasında da beyaz ipimi ekleyeceğim. Buraya bir ilmek beyaz örüyorum. Modelimizde birinci sıramız. Bir tane beyazımı ördüm. Beyaz ipimin ucunu mor ipime düğümleyeceğim patiğimiz sökülmesin diye. Tekrardan mor ipimi alıyorum. İlk 3 ilmeği mor ile ördük, yanına bir beyaz ördük. Modelimizin ilk sırasında 3 ilmek mor, 1 ilmek beyaz. 3 ilmek mor, 1 beyaz. 3 tane mor öreceğim. İkinci şişime geldim. Şu 3. morum, bir tane beyaz. 3 ilmek mor, bir tane beyaz. 3 tane mor, bir beyaz. 3 tane mor, bir beyaz. 3 tane mor, bir beyaz. 3 mor, bir beyaz. 4 şişimizde de aynı işlemi uyguluyoruz hanımlar. 3 mor, bir beyaz. 4. şişime geldim. Şu 3. morum. Yanına bir beyaz örüyorum. Tekrardan 3 ilmek mor, bir beyaz. 3 tane mor, bir beyaz.
3 tane mor ve sonuncu ilmeğimi beyaz ile ördüm. 4 şişimizi de ördük. Bir sırayı tamamladık. Şimdi geldik modelde ikinci sıramıza. İkinci sıramızda hanımlar yapacağımız işlem şöyle. İlk 2 ilmeğimi mor ile örüyorum. Yanına 3 tane beyaz, bir tane mor, bir tane beyaz. Bu ilk modelimizde hanımlar. İlk modeli yaptık. Model arasında 3 tane morumuz var. 3 ilmek mor ördüm. Tekrar ikinci modeli yapacağım. 3 beyaz, 1 mor. İkinci şişten devam ediyorum. 1 beyaz. İkinci modeli de yaptık. Model arasına 3 ilmek mor örüyorum. Diğer modelimi yapacağım. 3 beyaz, 1 ilmek mor, 1 beyaz. Model arasına 3 tane mor örüyorum. Diğer modelimi yapacağım. 3 beyaz, 1, 2, üçüncü şişimden devam ediyorum. Şu üçüncü beyazım, bir tane mor, bir tane beyaz. Model arası için 3 ilmek mor örüyorum. Bir diğer modelimi yapacağım. 3 beyaz, 1 ilmek mor, 1 beyaz. Yine model arası için 3 tane morumu ördüm. Dördüncü şişime geldim. Yine bir diğer modelimi yapacağım. 3 ilmek beyaz, 1 tane mor, 1 beyaz. Araya 3 tane mor örüyorum. Sonuncu modeldeyim. 3 tane beyaz, 1 mor, 1 beyaz ve son bir kalan ilmeğimi mor ile ördüm. Her bir şişte sizler 16'şer ilmek yaptıysanız burada bir model fazla oluyor hanımlar. Bunu da hatırlatayım. Modelimizde ikinci sıramızı da tamamladık. Geldik şimdi modelimizde üçüncü sıramıza. Üçüncü sıramızda ilk ilmeğimi mor ile mor ipim ile örüyorum. Yanına bir beyaz, bir mor, 3 beyaz. 1, 2, 3. İlk modelimiz böyleydi. Yine model aralarına 3 tane mor öreceğiz. 3 mor. 1, 2, 3. İkinci modelimi yapıyorum. 1 beyaz, 1 mor, 3 beyaz. Model arasına yine 3 tane mor öreceğim. İkinci şişimden devam ediyorum. Şu birinci morum, 2 ve 3. Diğer modelimi yapıyorum. 1 beyaz, 1 mor, 3 beyaz. Model arasına 3 ilmek mor örüyorum. Diğer modelimi yapacağım. 1 beyaz, 1 mor, 3 tane beyaz. Üçüncü şişimden devam edeceğim. Şu ikinci beyaz ilmeğim, şu da üçüncü. Yine model arasına 3 ilmek mor örüyorum. Diğer modelimi yapacağım. 1 beyaz, 1 mor, 3 beyaz. Model arasına 3 ilmek mor örüyorum. Diğer modeli yapıyorum. 1 beyaz, 1 mor, 3 beyaz. Model arasına 3 ilmek mor örüyorum. 1, 2, 3. Diğer modele geçtim. 1 beyaz, 1 mor, 3 beyaz. Ve kalan 2 ilmeğimi mor ile örüyorum. Modelimizde 3. sıramızı tamamladık hanımlar. Geldik modelimizde 4. sıramıza. 4. sıramızda yapacağımız işlem şöyle. 3 tane beyaz örüyorum. 1 mor. 3 ilmek beyaz, 1 mor. 3 beyaz, 1 mor. Tekrar 3 beyaz, 1 mor. 4. sıramız bu şekilde devam edip gidiyor hanımlar. İkinci şişimden devam edeceğim. Şu 3. beyazımı ördüm. Yanına bir tane mor. Tekrar 3 tane beyaz örüyorum. 1 mor. 3 beyaz, 1 mor. 3 ilmek beyaz, 1 mor.
diğer şişimden, 3. şişimden devam ediyorum. 3 beyaz, 1 mor, 3 beyaz, 1 mor, 3 beyaz, 1 mor. Tekrardan 3 beyazımı örüyorum. 4. şişimdeyim. 3. beyazımı ördüm. 1 ilmek mor, 3 tane beyaz, 1 mor, 3 beyaz, 1 mor, 3 beyaz ve son bir ilmeğimi mor ile ördüm. 4. sıramızı tamamladık. Geldik modelimizde 5. sıramıza. 5. sıramızda hanımlar, ilk ilmeğimi mor ile örüyorum. Bir tane mor örerek başladım. 3 tane beyaz öreceğim. 1, 2, 3. Yanına bir tane mor örüyorum. Yine 5. sıramızda da 3 beyaz, 1 mor diye devam ediyoruz. 3 ilmek beyaz, bir tane mor. Tekrardan 3 beyaz öreceğim. Bakın şeklimizi de göstereyim. Yavaş yavaş şeklimiz oluşmaya başlıyor. 2. şişimdeyim. Devam ediyorum. Şu 2. beyazım. Şu da 3. Yanına bir tane mor ördüm. Yine 3 tane beyaz örüyorum. 1 mor. 3 tane beyaz. 1 mor. 3 beyaz. 3. şişime geldim. 1 mor. 3 beyaz. 1 mor. 3 beyaz. 1 mor. 3 beyaz. 1 mor. Tekrardan 3 beyaz öreceğim. 4. şişimdeyim. Şu 2. şu da 3. beyazım. Yanına bir tane morumu örüyorum. 3 tane beyaz, 1 mor. Yine 3 tane beyaz, 1 mor ve kalan son 3 ilmeğimi beyaz ile ördüm. Böylece modelimizde hanımlar 5. sıramızı da tamamladık. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Modelimizde 6. sıramızı yapacağız. 6. sıramızda hanımlar, ilk 2 ilmeğimi mor ile örüyorum. Beyazımı aldım. 3 beyaz, 1 mor, 1 beyaz. İlk modelimizi yaptık. Şimdi model arasına 3 ilmek mor örüyorum. 1, 2, 3. İkinci modelimi yapacağım. 3 beyaz, 1 mor. İkinci şişimdeyim. 1 beyaz. Yine model arasına 3 ilmek mor örüyorum. Diğer modelimi yapacağım. 3 beyaz, 1 mor, 1 beyaz. Tekrar model arası için 3 ilmek beyaz morumu örüyorum. Bir diğer modelimi yapıyorum. 3 beyaz. 3. şişime geldim. Şu 3. beyaz ilmeğim. 1 mor, 1 beyaz. Model arasına 3 ilmek mor. Diğer modelimi yapıyorum. 3 beyaz, 1 mor, 3 beyaz. Pardon, 1 beyaz. 3 beyaz, 1 mor, 1 beyaz. Yine model arası için 3 tane mor örüyorum. 1, 2, 3. Diğer modelime geçtim. 4. şişimdeyim bu arada. 3 beyaz, 1 mor, 1 beyaz. Model arası için 3 tane mor örüyorum. 1, 2, 3. Son model, diğer modelim yapıyorum. Sonuncu modelim 3 beyaz, 1 mor, 1 beyaz ve kalan son bir ilmeğimi mor ile ördüm. Modelimizde şimdi de 7. sıramıza geldik hanımlar. 7. sıramızda da yapacağımız işlem şöyle. İlk ilmeğimi mor ile ördüm. 1 beyaz, 1 mor, 3 beyaz. İlk modelimizi bu şekilde yaptık. Model arasına 3 tane mor örüyorum. 1, 2, 3. İkinci modelimi yapacağım. 1 beyaz, 1 mor, 3 beyaz.
İkinci şişimdeyim. Model arası için 3 ilmek mor örüyorum. 1, 2, 3. Yeniden diğer modeli yapıyorum. 1 beyaz, 1 mor, 3 beyaz. Model arası için 3 tane mor. Diğer modeli yapacağım. 1 beyaz, 1 mor, 3 tane beyaz örüyorum. Şu ikinci, şu da üçüncü beyazım. Model arasına 3 ilmek mor örüyorum. Diğer modeli yapacağım. 1 beyaz, 1 mor, 3 beyaz. Model arası için 3 tane mor. 2, 3. Diğer modeli yapıyorum. 1 beyaz. Dördüncü şişime geldim. 1 mor, 3 beyaz. Model arasına 3 tane mor örüyorum. Sonuncu modelimi yapıyorum. 1 beyaz, 1 mor, 3 beyaz. Ve kalan 2 ilmeğimi de mor ile ördüm. Sıramı tamamladım. Modelimizde ilk 7 sıramızı bitirdik hanımlar. Şimdi 8. ve sonuncu sıramızı yapacağız. Bakın şeklimizde kendini göstermeye başladım. Bu sıramızda hanımlar yapacağımız işlem şu. 8. sıram. İlk ilmeğimi beyaz ile örüyorum. 1 beyaz, 3 ilmek mor. 1 ilmek beyaz, 3 ilmek mor. 1 beyaz, 3 mor. 1 beyaz, 3 tane mor öreceğim. Tekrardan 1 ilmek beyaz, 3 ilmek mor. 1 beyaz, 3 mor. 1 beyaz, 3 mor. Üçüncü şişimden devam ediyorum. 1 beyaz, 3 mor. 1 beyaz, 3 mor. 1 beyaz, 3 mor. 1 beyaz, 3 tane mor öreceğim. Dördüncü ve sonuncu şişimdeyim. Şu ikinci, şu da üçüncü morum. 1 beyaz, 3 mor. 1 beyaz, 3 mor. 1 beyaz ve kalan son 3 ilmeğimi de mor ile ördüm. Bu şekilde hanımlar ilk modelimizi tamamladık. Bakın şeklimiz şu. Şimdi hemen ikinci modelimize başlayacağız. İkinci modeli ilk modeli nasıl yaptıysak aynı şekilde yapacağız hanımlar. Yani ilk modelimizin birinci sırasında ne yapmıştık? Aynı işlemi tekrar edeceğiz. Bakın modelde geriye döndük. Başa sardık. Modelin ilk sırasında şöyle yapmıştık. İlk 3 ilmeğimi mor ile örmüştüm. 1 beyaz. Modelimizde şimdi ilk sıradayız. İkinci modelin birinci sırası. İlk modeli nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekilde yapıyoruz. Bakın başa sardık. 3 mor 1 beyaz. 3 ilmek mor. 1 ilmek beyaz. 3 ilmek mor. 1 beyaz. 3 mor 1 beyaz olacak şekilde ilmeklerin tamamını öreceğiz. Sonra tekrar ilk şişimize geçeceğiz. Modelin ikinci sırasını yapacağız. İkinci sırasını yine ilk modeli nasıl yaptıysak aynı şekilde yapacağız. Bu aşamada alttaki modele bakarak yapabilirsiniz. Ya da ben bakarak yapamıyorum, anlamıyorum, kafam karışıyor diyenler varsa da videoyu biraz geri alarak ilk modelin bölümlerini, sıralamalarını takip ederek ikinci modeli de rahatlıkla yapabilirsiniz hanımlar. Videoyu biraz geri almanız ve aynı sıralamaları takip etmeniz gerekiyor. Şimdi aynı işlemi tekrar yaparsam video tekrara düşecek. Hani hiç gerek yok. Videoyu gereksiz yere uzatmak da istemiyorum. Çünkü videoyu başa alacaksınız. Modelin zaten her sıralamayı gösterdim. Birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra. Ördüğüm ilmeklerin hepsini de tek tek belirttim. Morları, beyazları anlattım. Şimdi bu şekilde hanımlar ilk modeli bitirdik. İkinci modele başladık. Ben bu patiğime toplamda bu modelden 3 tane yaptım. 1, 2, 3. İlkini birlikte bitirdik. İkinciyi de başlattık. Şimdi ikinci modeli de ilk modeliyle aynı şekilde bitireceğiz. Ardından hemen aynı şekilde üçüncü modele başlayacağız. Şimdi patiğimizin ön bölümüne bu şekilde 3 tane modelimizi kuralım, gelelim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, toplamda 3 tane modelimi yaptım ve geldim. Şimdi yapacağımız işlem şu.
En son 3. modelimin 8. sırasını tamamladım. Artık beyaz ipimi kullanmıyorum. İlmeklerimizin hepsini ana renk ipimiz olan mor ile düz olarak örüyoruz. Modelimizi tamamladık. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Bu şekilde hanımlar, şimdi şu beyaz ipi arkada kesip düğümleyebiliriz. Patiğin devamında o ipi kullanmayacağız. Mor ile devam edeceğiz. Şimdi 4 şişimizdeki ilmekleri de 2 sıra boyunca, yani 4 şişimizi bir kere dolanacağız. Bir sıra daha öreceğiz. Böylece 2 sıra olacak. 2 sıra bu şekil örelim gelelim. Evet hanımlar, 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca mor ipimle ördüm geldim. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Bilek ayrımını yapacağız. Şişimde son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Her bir şişe 16'şer ilmek yaptıysanız yine aynı şekilde son bir ilmek kalana kadar örüyorsunuz. Bakın son bir ilmek kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği bilek ayrımında şöyle birbiriyle yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bilek ayrımında, yani burada ilmekleri yer değiştirerek örme sebebimiz şu: bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Patiğimizinki arka bölümüne geçtik hanımlar. Patiğimizin arka bölümünde şu kenarlara ben 8'er ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ikinci şişimdeyim. İlk 8 ilmeğim haroşa düz öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Devamında gelen ilmeklerimi de yine düz örmeye devam ediyorum. Artık patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar. Patiğimizin bu arka bölümünde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Bilek ayrımı yaptığımız yere kadar öreceğiz. Sonra geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Bilek ayrımı yaptığım son şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de düz örmeye devam ediyorum. Son 8 ilmeğim haroşa, bunu da düz öreceğim. Arka yüzde de bu 8 ilmeğimi yine düz öreceğim. Evet, bilek ayrımı yaptığımız yere geldik hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Bilek ayrımına kadar öreceğiz. Geri döneceğiz çünkü. Geri döndüm. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Kenar ilmeğim ile birlikte toplam 8 ilmek haroşamı düz örüyorum. 5, 6, 7, 8. Bakın ön yüze bir diş haroşamız düştü. Diğer ilmeklerimi de arka yüzde olduğum için ters örmeye devam edeceğim. Patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem bu kadar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de şu anda yaptığımız gibi ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece kenarlardaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Tabandaki ilmeklerimi yine ters örüyorum. Son şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters öreceğim. Son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bakın, son 8 ilmeğim burada. Bunlar haroşa. Arka yüzde de bunları düz olarak örüyorum. Tekrar bilek ayrımına geldik hanımlar. Geri dönüyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Yine ön yüzdeyiz. 8 haroşam düz örülüyor. Kenar ilmeğim ile birlikte toplam 8 haroşam. Devamındaki ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. Diğer bilek ayrımına kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Bu şekilde devam edecek. Baktığımızda şu kenarlarda birer diş haroşamız oluştu. Hanımlar, ben bu patiğimin şu arka bölümüne 15 sıra haroşa ördüm. Gördüğünüz üzere benim elimin ölçülerine göre 15 sıra haroşa tam oldu. Bu aşamada sizler patiğinizi şöyle ayarlayacaksınız. Şu arka bölüme bir miktar ördükten sonra ayağınıza giyin hanımlar. Ördüğünüz patiği ayağa giyin. Patiğini, bu arka bölümü topuğunuzun kenarına gelene kadar öreceksiniz. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Mutlaka ölçü almayı unutmayın. Şimdi hep birlikte kendi ölçülerimize göre patiğimizin arka bölümünü örelim, gelelim. Ardından birlikte topuğumuza başlayacağız.
Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Burada 15 sıra haroşam var. Bu aşamada bilek ayrımından sonra şu bölüm genişlediği için ilmeklerim bakın dümdüz duruyor. Yani tek şişte toplanacak duruma geldi. Ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda sol kenara 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmekleri de sağ şişe taktım. Eğer ki sizler her bir şişe 16'şer ilmek yaparak modeli kurduysanız sol taraftaki şişe 28 ilmek ayıracaksınız. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Bu topuk bölümünde kenardaki 8 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Model bütünlüğü sağlansın diye. Öncelikle 8 haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi sayarak ve düz olarak örmeye devam edeceğim. 8 haroşamı örmüştüm. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmekte öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. 23 ördüm, 24'te kesim yaptım. Zaten buraya da 24 ilmek ayırmıştık. Sol tarafa 28 ilmek ayıranlar da buraya 27 ilmek örecekler. 28. ilmekte kesimi yapacaklar. Topuğumuz için orta kısma baktığımızda burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi kesim yaptık, geri dönüyoruz hanımlar. Kesimden sonra geri döneceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şu anda arka yüzdeyim. Arka yüzde olduğum için ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Son 8 haroşama geldim. Bunları düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyim. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Yani 23 ilmek öreceğim. 24'te kesimi yapacağım. Sol tarafa 28 ilmek ayıranlar da 27 ilmek örecekler. 28. de kesimi yapacaklar. 8 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24. ilmekte öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. İkinci kesimi yaptım. Bir önceki sırada arada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Şimdi geri döneceğim. Arka yüzde ilmeklerimi öreceğim. Ön yüzde yine 23 örüp 24'te kesim yapacağım. Biz bu kesme işlemine aradaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu aradaki 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere anlattığım gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, aradaki ilmeklerin bitene kadar patiğimin topuğunu ördüm ve geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Sol tarafa 28 ilmek ayıranların da kesimlerden sonra sağ şişlerinde 28 ilmekleri kalıyor. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. Kesimimizi yapacağız. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek alıyorum. İkinci şişten de bir ilmek aldım. İkisini topluyorum. İlk kesimimiz böyleydi. Diğer ilmeklerimi de şöyle keseceğim. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Her iki şişteki ilmek sayıları da birbirine eşit olduğu için kesim sonunda ilmeklerimiz aynı anda bitecek hanımlar. Ve her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesilecek. Bu şekilde gizli kesim yapıyoruz. Kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Şişimde son birer ilmeğim kaldı şişlerimde. Önce benden taraftaki, sonra da ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma alıyorum. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birden topladım. 2 tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Patiğimizin topuğunu da böylece tamamladık. Hemen arka ilmek aralarına girerek ipimizin ucunu gizleyeceğim.
Sonrasında patiğimize, topuğumuza genel olarak bakalım. Bu şekilde. İpimizi gizledik. Bakın hanımlar. Topuğumuz şu şekilde. Gördüğünüz gibi gizli kesim, ayağı giyince şöyle duruyor. İzi bile belli değil. Çok temiz, çok şık bir görüntüsü oluyor ayak arkasında. Modelimiz görüntü itibariyle şöyle. Hemen manken ayağıma giydireyim. Bir de ayağımızda görelim patiğimizi. Çok güzel bir model oldu. Çok şık bir model oldu. Sizler dilediğiniz renklerle patiğinizi yapabilirsiniz. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız. Evet hanımlar, işte patiğimizin mankendeki duruşu da bu şekilde. Gördüğünüz gibi kenarları, patiğimizin tabanı, diğer kenarı, yanlarımız bu şekil, topuğumuz, model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.